Bunun iyi bilinmesi ve anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye, Suriye'nin normalleşmesi, Türkiye, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesi kadar hızlı ve kolay olmayacak. Çünkü birincisi çok girift konular var. Yani Suriyeli sığınmacılar ve terörle mücadele başta olmak üzere. İkincisi de Esad aslına baktığımız vakit son derece isteksiz. Yani Rusya'nın baskısıyla aslında hatırlayalım bundan işte seçimler öncesi dönemde bir süreç başlamıştı. Esad hiçbir zaman gönüllü olmamıştı ve hep bir takım ön koşullar ne diyelim ifade etmişti. Şimdi de aslında baktığımız vakit en son malumunuz parlamento seçimleri, halk meclisi seçimleri oldu. Orada oy kullanmaya gittiğinde yine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve orada da yine benzer açıklamalar yaptı. Yani işte Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'den çekilmelidir vesaire. Hani sanki Türkiye bir orada işgalci güçmüş gibi. Yani Amerika ile bizi neredeyse aynı kefeye koymaya çalışan bir yaklaşım. Yani baktığımız vakit Esad çok istekli değil. Neden istekli değil? Çünkü işte uzun süren taraflar arasında bir fikir ayrılığı oldu, ihtilaf oldu. Bu süreç içerisinde Esad'ın gitmesi düşünüldü, gitmedi. Yine tabii ki Rusya'nın desteğiyle Suriye'deki toprakların büyük bir kısmına hakim. Arap Birliği tarafından kabul gördü. Birçok Arap ülkesi tekrardan büyükelçiliğini açtı. Bakın şu anda İtalya'nın bile geçtiğimiz günlerde İtalya Dışişleri Bakanı bunu gündeme getirdi. Yeniden büyükelçisini Şam'a göndermesi söz konusu. Yani iyi kötü meşruiyeti arttı Esad'ın. Kendince masaya oturmadan evvel bir takım koşullar dikte etmeye çalışıyor. Yani ama tabii hani bizim de bence iyi niyetimizin bir sınırı var. Sayın Cumhurbaşkanı defaatle dile getirdi. Yani gel oturalım. Yani 2011 öncesi döneme dönülür mü o bilinmez ama biz bir irade ortaya koyuyoruz. Beraber bir takım sorunlarımızı çözelim. Şimdi bakın Suriye'nin diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi tamam olabilir. Ama Türkiye ile ilişkilerini normalleştirdiği takdirde birincisi terörle mücadele konusunda iki ülke önemli adımlar atabilir. Adana mutabakatı hala var. Revize edilir, yolumuza devam ederiz. İkincisi Suriyeli sığınmacıların onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde dönmeleri konusunda onlar da kendi toplumlarına bir artı değer kazanır. Onun haricinde yani tekrardan barışın tesis edilmesi halinde Türkiye, Suriye için dünyaya açılan bir kapı olur. Geçmişten bu yana Allah aşkına Göksu Hanım, Suriye Arap ülkelerinden ne gibi bir yarar gördü? Şimdi hatırlayalım Faysal Miktat en son Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında öyle bir açıklama yaptı ki yani sanki bütün Arap ülkeleri Türkiye'ye karşı birlikte hareket etsin, bir cephe oluştursun Suriye'nin arkasında. Yani biraz da gerçeklikten kopuk bir yaklaşımları var Türkiye'ye karşı. Ama ben yani bu şekilde devam edildiği müddetçe Türkiye'nin de iyi niyetinin sonsuz olacağını düşünmüyorum. Şunu da unutmaması lazım Suriye'nin. Yani eğer bizim TSK'mız bugün Suriye'nin kuzeyinde varsa orada barışı tesis etmek amacıyla var. Eğer bugün iç savaş eskisi kadar sıcak bir şekilde sıcak çatışma çerçevesinde devam etmiyorsa burada yine TSK unsurlarının bölgede olmasının olumlu bir etkisi var. Bunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ama henüz bence Esad orada değil. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Fidan biliyorsunuz bir yabancı televizyona mülakat verdi. Yine benzer bir soruyu kendisine yönelttiler. Bu konuda çalışıyorum dedi. Üzerinde çalışıyorum dedi. Somut hani iki liderin bir araya geleceği tarih ve gündemi belirtmedi açıkçası. Ama yani tabii bütün bu alınan hele bu son alınan karar ikili ilişkileri zehirlemeye yönelik atılan adımlar. Ben burada Rusya'nın biraz daha Suriye ve Şam yönetimi üzerinde baskı kurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neticede Amerikan askerleri çekilir çekilmez ama Suriye'nin de orada Türkiye ile Şam yönetimi arasındaki ilişkilerin düzelmesi üzerinde bir menfaati olduğunu da değerlendiriyorum. Çünkü artık Ukrayna'ya giderek saplanan bir Rusya var. Buradaki sorunun çözülmesi muhakkak ki Rusya'ya da olumlu sonuçlar yani olumlu bir etki yaratır Rusya üzerinde.
Peki şimdi bunu tartışacak ve konuşacak olursak Rusya üzerinden bakarak aslında yorumladınız hocam. Rusya'nın tavrını daha net konuşmak gerekiyor. Çünkü Peskov'dan yapılan açıklamalar da netti. Biz iki liderin, iki ülkenin görüşmesini, hatta bunun için Rusya'yı da ortak merkez olarak öngördüler. Şöyle değerlendirelim mi? Amerika Birleşik Devletleri seçime gidiyor ve bölgede Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği gruplar, terör unsurları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan çıkmama arzusunu da göz önünde bulundurursak, Rusya buradan tam da işte zamanı, iki ülkeyi kendi ülkemde bir araya getireyim, tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bölgeden püskürtürüm mü diyor? Yani aslında strateji bu olmalı. Çünkü şunu da tam bilemiyoruz Göksu Hanım. Yani Trump gelirse belki askerleri çekecek Suriye'den, hani Irak'tan. Irak'ta çünkü zaten şu anda bir takım temaslar sürüyor biliyorsunuz. Irak Savunma Bakanı daha geçtiğimiz hafta Washington'daydı. Lloyd Austin'la görüştü. Bu Nisan'da Sudaniye, Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz iki ülke arasında bir mekanizma kuruldu. Amerikan askerlerinin işte çekilmesi ve bir güvenlik mekanizması oluşturulması uzun vadeli. Şimdi bunlar zaten Irak'ta görüşülüyor. Dolayısıyla şu anda yani bence mesela bu terör örgütünün bir sözde seçim yapma girişimleri alelacele, bunu da bu çerçevede bence yorumlamak lazım. Yani sanki sahadaki aktörler Amerika çekildiği takdirde biz ne yapabiliriz? Kendimize nasıl bir gelecek belirleyebiliriz? Bunun tırnak içerisinde paniğini yaşıyorlar. Yani ben de terör örgütünü özellikle burada kastediyorum. Çünkü çekildiği takdirde Amerika arkası boş kalacak. Şunu da tabii sorgulamamızda fayda var. Neticede Rusya PYD, YPG ile görüşmüyor mu? Onların Moskova'da bir ofisi yok mu? Onlar Rus Dışişleri Bakanlığı'nda, binasında, yani resmi bir kurumda temaslarda bulunmuyorlar mı? Bulunuyorlar. Bunların hepimiz biz farkındayız. Bakın Hakan Fidan geçen sene bütçe görüşmelerinde mecliste yaptığı konuşmada Rusya'nın ismini andı ve ilk defa aslında biz Rusya'nın ismini zikretmiş olduk Türkiye olarak. Neticede her şeyin farkındayız. Ama şu önemli, yani önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben bu noktada. Ve bakın bu en fazla kimin işine yarar? Neticede şöyle düşünelim Göksu Hanım. Biz Suriye'yle normalleşmediğimiz takdirde biz oradaki operasyonlarımızı yine devam edecek miyiz? Edeceğiz. Irak'taki kilidi kapatıyor muyuz? İşte Sayın Savunma Bakanımıza geçen gün sordular. Bir de haberiniz olacak dedi ama her gün de bakın önemli operasyonlar düzenleniyor Irak'ın kuzeyinde. O kilit kapanacak. Ne olacak? Nefes borusu Suriye'nin kuzeyini kesilmiş olacak terör örgütlerinin. Ne yapacaklar? Sıkışacaklar orada. Türkiye her türlü operasyonlarına devam eder. Ama Suriye ile normalleştiği takdirde bölgenin kalkınmasına, Suriye'nin kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmasına da yardımcı olacaktır bu. Yani bunun ben Rusya tarafından esasında yeniden görüldüğünü düşünüyorum. Bir de bu meseleyi Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin potansiyel arabuluculuğu ya da kolaylaştırıcılığıyla da ben bağlantılandırmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin eğer Suriye'de Rusya'nın Şam yönetimine yönelik baskısına, telkinine veyahut da öyle diyelim, hadi diplomatik olsun, ihtiyacı varsa Rusya'nın da Ukrayna bağlamında bir noktada Türkiye'ye ihtiyacı olacaktır. Bu çerçevede de iki meseleyi birbirlerine ayrı okumamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii burada Rusya'ya da %100 güvenmeli miyiz? Tabii ki güvenmemeliyiz. Ama zaten ilgili kurumlarımız bu çerçevede hani olayı değerlendirip bu çerçevede bir karar alacaklardır. Ama zaman önemli bir zaman. Bölge zaten istikrarsız. Bakın işte dün akşamki saldırıda yani bakın bir kıvılcım yetiyor. Hep bakın savaşın başından bu yana konuşuyoruz. Hocam, Siz bana bir kıvılcım mı yetiyor yoksa o kıvılcımı alevlendirmek için birileri uğraşıyor mu? Yani bakın dünkü saldırıya geçeyim izninizle. Ben mesela şunu düşündüm. Dedim ki bu Netanyahu gitti Amerika'ya. Biden'la görüştü. Biden artık topal ördek gidiyor zaten. Ona da bir güzel teşekkür etti. 50 yıl boyunca bir İrlandalı Siyonist olarak fazlasıyla bize hizmet ettiniz. Sağ olunuz, var olunuz dedi. Bir güzel ona böyle bir şey yaptı. Ondan sonra Harris'le görüştü. Harris'le görüşmesi nüanslıydı. Harris sonra çıktı biliyorsunuz, tek başına bir açıklamada bulundu. Ve Biden'dan biraz kendini ayırarak tabii ki iç siyasi sahipler, Müslümanların, Z kuşağının, siyahların oyunu alabilmek için
biraz daha Filistin yanlısı bir açıklama yaptı. Bundan rahatsızlık duydu Netanyahu. Sonra gitti Trump'la görüştü. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şeytanın avukatlığını yapalım. Gitti Trump'la görüştü. Belki dendi ki ya biz kendi kendimize burada bir operasyon yapalım. Çünkü görgü tanıkları var. Diyorlar ki Demir Kubbe'den geldi füze diyorlar. Bu son işgal altındaki Golan tepelerine yapılan saldırıda. Bu saldırıyı düzenleyelim. Bu saldırı bizim Hizbullah'a topyekün bir savaş açmamız için bir bahane olmuş olsun. Bu Biden yönetimini Harris Biden'ı çok nazara dikkate almıyordu Trump. Yaşlı olduğu için nasıl olsa yenerim diyordu. Fakat Harris hem partiyi konsolide etti ve ciddi anlamda farklı normalde Biden'a oy vermeyecek, hatta Trump'a oy verecek bir takım insanların da oylarını alacak bir noktaya geldi. Bu Biden-Harris yönetimi de sabote edelim. Diyelim ki bak işte bunlar İsrail'e yeterince destek vermedikleri için zaten bu noktaya gelindi vesaire. Bu savaşı çıkartalım biz. Böylelikle Harris'in bir daha seçilmesini de engelleyelim, Trump gelsin. Böyle bir senaryo sizin mesela aklınıza yatıyor mu? Yani bakın böyle bir şey bile olmuş olabilir. Yani kendi başlarına bunu yapıp savaşı alevlendirip Harris'i etkisiz bırakıp Trump'ın gelmesini sağlayarak çok daha İsrail yanlısı bir Beyaz Saray, bir ABD yönetiminin seçimi garantilemesini sağlamak. Bu bile olmuş olabilir. Komplo teorisi olarak bunu söylemiyorum. Yani bunların hepsi ihtimal dahilinde. Geçmişte bazı ülkeler böyle şeyler yapmışlardır. Bu bile olmuş olabilir. Çünkü zamanlama son derece manidar. Hizbullah üstlenmiyor bakın ısrarla. Ben yapmadım diyor. Bir de yani Hizbullah yaptığı takdirde de ben yaptım diyor. Zaten bir tırnak içerisinde belirli bir düzeyde topyekün olmasa da bir savaş aslında var İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde. 7 Ekim Savaşı'nın başından bu yana zaten Hizbullah'la İsrail arasında karşılıklı olarak sürekli saldırılar düzenleniyor. Yani niçin bunu peki Hizbullah üstlenmedi? Önceki saldırıları açık bir şekilde ben yaptım diyor. Peki. Yani bunlar hepsi soru işaretleri. Şimdi Amerika'nın hemen çıkıp bunun biz Hizbullah tarafından yapıldığını biliyoruz. Amerika zaten İsrail ne diyor? Onu yapıyor. Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde gördük Amerika'nın ne halde olduğunu maalesef. Yani bir takım gruplar evet bu kıvılcımın yayılmasını istiyor olabilir ama kontrolden çıkma ihtimali çok yüksek. Bakın İran'dan çok net bir açıklama geldi. Evet. Yani bu böyle 2006 Evet. savaşına da benzemez, onu da söyleyeyim. Artık çünkü 2006'nın koşullarıyla yaklaşık işte bir Temmuz ortasında başlayıp yanılmıyorsam Ağustos sonunda falan bitmişti. 40 günlük falan bir savaştı. Ona benzemez. İran biliyorsunuz bu konuda ciddi olduğunu zaten Nisan'da yaptığı saldırıda gösterdi. Son olarak da açıklama yaptılar. Aman ha dikkatli olun diye. Bölgesel bir savaşa doğru evrilir. Şimdi buradan geleceğim gerisin geriye Suriye'ye. Bu kadar istikrarsızlığın olduğu bir noktada, istikrarsızlıktan da en fazla terör örgütlerinin istifade ettiği bir durumda normalleşme kime yarar? En fazla kime yarar? Tabii ki bizim de çıkarımız olur ama Esad'ın da çıkarını olur. Dolayısıyla artık Esad'ın kibirini bir yana koyup bu konuda mantıklı davranması gerekir. Ama dediğim gibi o masaya oturulsa bile bugünden yarına bir anda sorunlar çözülmeyecek. Ama bu diyaloğun başlaması lazım. Ve dönem önemli bir dönem. Bu fırsatın Şam yönetimi tarafından kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin de sabrı sınırlı. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınızdan dolayı.